Herkese YouTube kanalımdan selamlar. Bugün size Yalıkavak ve Gümüşlük bölgesinin tam orta noktasında bulunan Koyunbaba bölgesindeki bu projeden ve bu projedeki villadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle satılık seçeneklerden bir tanesi olan bu villanın bahçesinden hem projeyi hem de projenin manzarasını anlayabilmeniz için bir çekim yaparak başlamak istedim. Çünkü bu projenin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu gördüğünüz manzara. Şu anda da gün batıyor yavaştan. Çekimin sonuna doğru büyük ihtimalle gün batımını da görmüş oluruz. Bu bölgenin özelliklerinden bir tanesi hem Gümüşlü'ye hem Yalıkavak'a yakın olması. Yaz kış yaşanabilecek bir bölge olmasına rağmen tabii ki de yazın daha çok tercih edilen, kışın biraz daha sakin olan bir bölge. Bu projenin aşağıda bir plaj anlaşması var. Ya onun fotoğraflarını koyacağım, çekebilirsem de, yetiştirebilirsem de videosunu çekmeyi planlıyorum. Evet, şu anda siteye ait restoran ve plaj alanını görüyoruz. Bu alana araçla 3-4 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Girişinde herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Çünkü burası siteyle anlaşmalı olan sitenin kullanımında bir plaj alanı. Herkese YouTube kanalımdan merhaba. Bugün size Yalıkavak ve Gümüşlük arasında kalan Koyunbaba bölgesindeki bu projeden bir villa tanıtacağım. Öncelikle Koyunbaba bölgesini bilmeyenler için konum olarak şöyle tarif edebilirim. Yalıkavak girişim bittiği noktada bulunuyor bu proje. Yalıkavak ve Gümüşlü'ye aksesi olan bir bölge. Zaten bölgeyi değerli kılan özelliklerden bir tanesi bu. Bölgeyi değerli kılan bir diğer özellikten bir tanesi ise konumu gereği evlerin birçoğunun manzara görmesi ve gün batımı görmesi. İşte bu siteden bir ev aldığınızda da bu manzarayı doya doya yaşayabiliyorsunuz. Gün batımını her gün doya doya görebiliyorsunuz. Siteden bahsetmem gerekirse site tam 50 dönüm üzerine kurulmuş. İçerisinde 30 tane müstakil havuzlu villanın bulunduğu bir site. Bahçe payları ise 500 metrekare ile 750 metrekare arasında değişiyor bu sitede. Sitede 30 tane seçenek arasından şu anda 4 tane satılık seçeneğimiz var. O seçeneklerden bir tanesi arkamda gördüğünüz ev. Bu evin içini gezip anlatacağım size. Ama diğer evlerde benzer. Diğer evler için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun haricinde bölgede arayışınız varsa ya da bölgede bir mülkünüzü satmak istiyorsanız Bodrum Yarımadası genelinde mülk arayışlarınız ya da mülkünüzü satmak istediğiniz mülkünüzle ilgili görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Seve seve size bu konuda destek oluruz diyorum ve şimdi evi gezmeye geçelim. Evet, şimdi size bu villayı tanıtacağım. Öncelikle giriş kısmından başlamak istiyorum. Burada bir araçlık, burada iki araçlık, burada kendinize ait otoparkınız var. Kamera sistemlerini şöyle yaklaşıp göstermek istiyorum. Kamera sistemleri var evde 5 adet. Sitenin genel geçiş alanlarını göstermem gerekirse istinat duvarları çok yüksek değil. Drenajları da görüyorsunuzdur zaten. Herhangi bir çökmeye karşı bütün önlemler alınmış. Bu şekilde bir geliş yolu var. Aracınızı park ettikten sonra buradan giriş yapabiliyorsunuz eve. Ters dubleks burası. Yukarıda yatak odaları, aşağıda salon, mutfak ve 2 odamız daha var. Bahçe alanı da aşağıda. Girişte bizi bu şekilde bir vestiyer alanı karşılıyor. Şöyle açmam gerekirse bu şekilde. Karşıda da bir tane daha vestiyer alanı var. Burada akıllı ev sistemi var. Burada akıllı ev sisteminden bütün panjurları, ısıyı, yerden ısıtmayı, her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda her odayı farklı sıcaklıklarda ayarlayabiliyorsunuz. Buradan devam ettiğimizde solumuzda master yatak odası var. Şu anda gün batımı karşımızda olduğu için evin içinde çok güzel bir gün batımı ışığı var. Hemen size açıp manzarayı göstereceğim. Şöyle çok büyük bir master yatak odamız var. Hemen girişte bu alanda erkekler büyük ihtimalle PlayStation için düşünecektir burayı ama kadınlar da bence makyaj masası olarak düşünecektir diye düşünüyorum. Hemen şöyle çarpı 1'e aldığımda manzarayı nasıl gördüğümüzü net bir şekilde görebilirsiniz. Evden manzaramız bu şekilde yukarı kattan. Tekrar geniş açıya alıyorum. Burada yatak başlığının geleceği bir nokta var. Yine burada bir penceremiz var. Ve buradan da manzarayı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Giyinme dolapları kapının arkasında ve bence herkesin memnun olacağı bir durum burası. Çünkü bütün giyinme odasının dağınıklığı kapının arkasında ve ayrı bir alanda kalmış olacak. Gayet yeterli, geniş ve çok sayıda dolap var burada. Bir de hemen yanında bir ebeveyn banyosu var. Banyo oldukça geniş. Diğer odaya geçelim. Bu arada her odada hem yerden ısıtmayı hem akıllı ev sistemini kontrol edebileceğiniz bu şekilde paneller var. Her oda kendisi ısısını, yerden ısısını kontrol edebilir. Devam ettiğimizde burada yine bir vestiyer dolabımız var. Evde dolap alanı oldukça geniş ve yeterli. Burada da ikinci bir odamız var. Yine bu odanın da ebeveyn banyosu var. Bu oda yan tarafa bakıyor. Tabii ki diğer villa seçeneklerinde farklı seçenekler var. Bu oda yan tarafa bakıyor ve manzarayı bu şekilde görüyor. Fransız balkon var. Şöyle gösteriyorum. Her odada giyinme dolabı var. Gayet yeterli giyinme dolapları. Burada ikinci banyoyu göstereceğim. Evimiz toplamda 220 metrekare net alana sahip. 250 metrekarede yaklaşık brüt alanı var. Sitenin kendine ait özel plajı var. Plaja araçla gidebiliyorsunuz. Yürüme mesafesi olarak biraz yorucu olabilir. Sitenin plajında restoran alanı da var. Bu özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Geniş doğramalar var salonda. O yüzden salon çok ferah ve aydınlık. Buradan bahçe alanına çıkıyoruz. Şu anda otomatik sulama sistemi açıldı. Otomatik sulama sistemi ile bahçe her gün sulanıyor şu anda. Geniş bir salon alanımız var. Burada bir odamız, devamında da burada bir odamız var. Öncelikle odalara bakalım. Burası ortak kullanımdaki banyo. Tarafa bakan bir odamız var. Metrekare olarak biraz daha diğer odalardan küçük ama yine bu odada da gayet geniş bir dolap alanı var. Hemen merdivenin alt tarafındaki kapıdan da diğer odaya geçebiliyoruz. Evimiz 4+1. Burası da yine bahçeye çıkan bir oda. Yine metrekare olarak yukarıdaki odalardan biraz daha küçük. Her odada olduğu gibi giyinme dolabımız ve kontrol panellerimiz var. Evde yerden ısıtma sistemi, VRF tip iklimlendirme, klima hepsi mevcut. Mutfak alanında böyle bir adamız var. Dolaplar oldukça geniş ve büyük dolaplar. İki duvarı da kaplayan dolap alanları var. Siemens marka beyaz eşyalar burada mevcut. Benim dikkatimi çeken bir özellikten bahsedeceğim şimdi size burada. Burası ocağımız. Gördüğünüz üzere davlumbazımız yok. Yok değil aslında. Burada bir filtreleme sistemi ile direkt odaya dağılmadan bütün yemeklerin kokusunu buraya filtresini taktığınızda odaya hiç dağılmadan yemeklerin kokusu bu filtreden kayboluyor ve odaya dağılmıyor yemek kokusu. Bu sitede yaşayan bir arkadaşımız bu sistemden çok memnun olduklarını, normal davlumbazdan daha efektif çalıştığını bize söyledi. Mutfakta sevdiğim bir diğer özellikten daha bahsedeceğim. Şimdi size buzdolabını açmak istiyorum. Şöyle. Normalde siz bunu 2 kapaklı bir buzdolabı gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu iki dolap ayrı dolap. Altında buzluk alanları var. Yani atıyorum kısa süreli geldiniz buraya. Bir tanesini çalıştırmak isteyeceksiniz. Birini çalıştırabilirsiniz. Diğeri boş kalabilir. Ya da bu dolapları farklı farklı kullanabilirsiniz. Bir tanesine daha böyle kokmayacak kapalı kutudaki yiyecekleri, diğerine manav alışverişlerinizi, sebzeleri diye ayırabilirsiniz. İki farklı dolabın olması bence çok iyi. Sizin yorumunuz ne olur bu konuda bilmiyorum tabii ki de. Yorumlarınızı bekliyorum. Salon alanı gerçekten çok ferah, çok geniş. Bahçe alanına bakacağız. Otomatik sulama sistemi devam ediyor. O yüzden şöyle sulama sistemi bitmiş olan yerlerden size göstereceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Villanın etrafında gezeceğiz birlikte. Villanın sağında ve solunda yine geniş bahçe alanları var. Villada yaşam olmadığı için buradaki peyzaj alanı biraz şu anda zayıf görünüyor.
Ama siz tamamen kendinize ait bir alan yaratmak isterseniz buradaki peyzajı tabii ki kendi isteğinize göre kuvvetlendirip yandaki villayla tamamen bir ayrım yapabilirsiniz. 40 metrekare bir havuzumuz var. Havuz oldukça geniş. Normalde villalarda 30 metrekare havuzlar görüyoruz ama burada tam anlamıyla 40 metrekare bir havuzumuz var. Evlerin bu kadar yakın göründüğüne bakmayın. Her birinin 500 metrekare arsa payı var. Ve peyzaj güçlendirildiğinde tamamen kendinize ait özel bir alan yaratabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Sulama sistemleri devam ediyor ama şöyle göstermek istiyorum size. Şuradan bahçe alanını, manzarayı, gün batımını görebiliriz. Hiçbir şekilde karanlık odamız yok. Hepsi güneş görüyor. Ferah, gayet geniş. Benim bu villada çok sevdiğim, bence hepinizin de seveceğini düşündüğüm bir özellik daha var. Şimdi şuradan devam ettiğimde, buradan devam ediyorum. Villanın arkasında böyle bir alan var. Burası boş bir alan. Şimdi bu alanın boş olması villanın izolasyonu için de çok iyi. Burada oturan mülk sahiplerinden bu alanı kapatanlar da var. Biraz ışığı açmak istiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz karanlık şu anda. Burada bir oda büyüklüğünde bir alanımız var. Buranın arkası da merdiven alanı. Bu alanı kapatıp mutfaktan ya salondan bir kapı açarak bu alanı kiler gibi kullanabilirsiniz. Müştemilat yapabilirsiniz. Burada büyük bir depolama alanı var. Birçok kişi beğenecektir diye düşünüyorum. Yani orayı kapattığınızda ev neredeyse 5+1 oluyor. Şöyle dış cepheyi de göstermek istiyorum size. Yine kamera sistemlerini görebiliyorsunuz. Evde 5 adet kamera olduğunu söylemiştim zaten. Her detayını görmenizi istiyorum ki buraya gelmeden villayı gezmiş gibi olmanızı istiyorum. Söylemem gereken en önemli şeylerden bir tanesi videoyu kapatmadan bu evin kendine ait bu havuzun yan tarafında 3 tonluk bir su deposu var. 3 tonluk bir su deposu var. Sitenin kendisine ait 200 tonluk bir ayrı su deposu var. Ayrıca sitenin kendine ait bir trafosu var. Yani bu demek oluyor ki bu evlerden birine sahip olduğunuzda elektrik ve su sorunu yaşamayacaksınız. Biliyorsunuz Bodrum'da yaşadığımız problemlerden bir tanesi bu. Kendine ait bir trafosunun olması gerçekten çok iyi. Diğer önemli bir konu ise bahçe ve havuz bakımıyla ilgilenmeleri için burada bir ekip bulunduruluyor. Bu da demek oluyor ki buraya geldiğinizde havuzunuz için, bahçeniz için herhangi bir ekip aramanıza gerek yok. Site tarafından aidatın içine dahil olarak bu hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yeni videolardan, yeni portföylerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi, Bodrum'daki arayışlarınız için ise bizimle WhatsApp yoluyla iletişime geçmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.